kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube'da izlenme rekorları, tıklanma rekorları kıran bir çantayla karşınızdayım. Arkadaşlar bakın, tıklanma rekorları diyorum ama bu çantanın yapımı şimdiye kadar hep ücretli kanallardaydı. Ücretsiz olarak ilk defa benim kanalımda bu çantanın adım adım yapımını öğreneceksiniz. Çok özel ama çok kolay bir teknikle yapılan bir çanta. Hemen çantamın şu şekilde detaylarını bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Çantamız 5 parçadan oluşuyor. 2 yan körük, 2 ön ve arka körükler, bir de taban olmak üzere 5 parça çalışılan bir çanta. Arkadaşlar bakın, çantamızda astar detayı yok. Ancak çantamın hemen içerisini göstereyim size. Bakın, tok bir taban görüntüsü var. Tok bir taban yaptık. Bunun da bakın şu şekilde, önce bir göstereyim size tabanımın tokluğunu. Bunun da püf noktalarını size videonun ilerleyen aşamalarında tüm detaylarıyla anlatacağım. Tek ihtiyacınız olan arkadaşlar, rafya ipiniz. Bu arada ben yaklaşık 800 gram kadar rafya ip kullandım. Yani 8 adet 100 gramlık ip kullandım. Ancak ben kalın bir rafya ip kullandım. Dolayısıyla metrajı düşük bir ipti. Sizler daha ince rafya ip kullanarak daha az miktarda, yumak sayısı olarak daha az miktarda iple de bu çantanın yapımını tamamlayabilirsiniz. Hemen bakın, çantamı yine bir göstereyim size. Şöyle bakın, dört bir taraftan çantamı şöyle bir göstereyim size. Tabii şu an içerisi dolu olmadığı için çok tok durmuyor. Şimdi arkadaşlar, yine lafı çok uzattım ve hızlıca çantamızın yapımına geçmek istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Çantamız bakın arkadaşlar şu şekilde, birbirinin aynısı olan 2 adet, şu şekilde yan parçadan, bir de 2 adet, biri ön biri arka olmak üzere 2 adet büyük parçadan oluşuyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle size bakın, örmüş olduğum şu 2 parça arasındaki bir farkı göstermek istiyorum. Şimdi kameraya umarım sığdırabiliyorumdur. Şimdi arkadaşlar bakın, bu parça buharlanmış ve buharla şekil verilmiş olan parça. O diğer parça ise örüldüğü haliyle bırakılmış, daha sonra buharla şekillendirilecek olan parça. Şimdi ben size öncelikle şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ilk önce ördüğünüz zaman bakın, şöyle bir göstereyim. Şu şekilde asimetrik bir parça elde edeceksiniz. Daha sonra biz bunu buharla düzelteceğiz. Şöyle bir kalıba oturtacağız. A4 kağıt üzerine çizilmiş bir dikdörtgen şeklinin üzerine oturtacağız. Bunu videonun ilerleyen aşamalarında göstereceğim size. Bu parça ise arkadaşlar yan parçaya ait olan parçalardan biri. Şimdi yan parçayı, diğer yan parçaya birlikte başlayacağız arkadaşlar. Çünkü ön parçayla arka parça bakın birebir birbirinin aynısı. Sadece yan parçaya ilk etapta 16 adet güçlendirilmiş zincirle başlıyoruz. Ee, Ön ve arka parçalara ise 62 adet güçlendirilmiş zincirle başlıyoruz. Tek farkı bu. Yani tek fark, dediğim gibi, başlangıçta başlanan zincir sayısı, dolayısıyla kutucuk sayısı. Şimdi bakın, şu büyük parçaları öncelikle şöyle bir kenara bırakayım. Diğer parçamı da şöyle bir kenara bırakayım müsaadenizle. Hemen size bir ipimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın, benim kullandığım rafya ip kalın sayılabilecek bir rafya ip. Tığ numaram ise 4 numara olacak. Şimdi siz elinizin sıkılık ya da gevşeklik durumuna göre tığ numaranızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Benim elim bir tık sık olduğu için ben 4 numara tığla öreceğim. Şimdi bunun için ne dedik? Öncelikle bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Videonun başında söyledim ama tekrar söylemek istiyorum. Yan parçalar için 16 adet güçlendirilmiş zincir oluşturuyoruz. Ön ve arka parçalar için ise 62 adet güçlendirilmiş zincir oluşturuyoruz. Bakın şimdi
Yan parçayı birlikte öreceğiz dedik. Güçlendirilmiş zincir için arkadaşlar bakın şöyle, ilk etapta 16, ilmek oluşturacağımız için şöyle yaklaşık bir 25-30 santimlik, bir, ipimizi kuyruk olarak bırakmamız yeterli gelecektir. Bakın hemen öncelikle bir adet bir zincir oluşturalım. Şimdi arkadaşlar, güçlendirilmiş zincire dair ben daha önce bir video yapmıştım. Burada güçlendirilmiş zinciri bu videoda detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu videoyu ekranlarınızın sağ tarafına link olarak bırakacağım. Ayrıca açıklamalar bölümüne de link olarak bırakacağım. Detaylı öğrenmek isteyen arkadaşlarım oradan bakabilirler. Şimdi arkadaşlar bakın bir adet zincirinizi oluşturun. Dediğim gibi 16 adet güçlendirilmiş zincir için şu miktar ipi kuyruk olarak bırakmam yeterli. Şimdi bakın güçlendirilmiş zincirde ne yapıyorduk? Hemen bakın tığımızın üzerine bir adet ilmek doluyorduk. Bakın bu ilmeği tığımla yumağıma giden ipimi şu şekilde arasından geçiriyorum. Ardından yumağıma giden ipimle bakın bir adet zincir çekiyorum. Bu aşamada arkadaşlar eliniz ne çok sıkı olsun ne çok gevşek olsun. Bakın hemen bir tane daha yapalım. Bu bizim ikinci güçlendirilmiş zincirimiz. 15, 16. Şimdi bakın arkadaşlar 16 adet güçlendirilmiş zincirimizi yaptık. Şimdi hemen ilk sıradan itibaren kutucuklarımızı yapmaya başlayacağız. Bakın kutucukları yapmak için zaten zincirinizi çektiğiniz zaman zincirin size dönük olan yüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuralara batmak suretiyle kutucuklarımızı yapacağız. Şöyle bir tığımı çıkarayım öncelikle. Şimdi bakın arkadaşlar buradan giriyorsunuz ve bir sonraki zincirinde bakın yani tığınızı geçirdiğiniz zaman şu şekilde tığınızın üzerinde bakın 2 adet ip olacak. Hem üzerinde hem altında güçlendirilmiş zincirin özelliği bu zaten arkadaşlar. Bakın batacağınız yeri tekrar göstereyim. Bakın şu şekilde batacağız. Şimdi tığımızı hemen bir geçirelim arkadaşlar. Şimdi 16 adet güçlendirilmiş zincirimizi yaptık. Öncelikle bir 4 adet normal zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 adet zincirinizi çektikten sonra arkadaşlar bakın ilk güçlendirilmiş zincirinizin atlıyorsunuz. İkinci zincirin bakın içerisine gireceğiz. Öncelikle tığımızın üzerine bir adet ilmek alalım. İkili trabzan yapacağız çünkü arkadaşlar. Bakın birinciyi atladım. İkinci zincirimin içerisine geçtim ve şu şekilde bir adet ilmek aldım. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek bakın ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar trabzanlarımızı şöyle arada bir sıkıştıracağız. Çünkü çok kalın olmaması gereken trabzanlar olması gerekiyor. Bakın kutucukların arasına ise daha doğrusu ikili trabzanlarınızın arasına ise bir adet zincir çekeceksiniz. Ardından tığınızın üzerine ip alıp sıradaki zinciri atlayıp bir sonraki zincirin içerisine girip ikili trabzanınızı yapacaksınız. Bakın hemen yine ikili trabzanımızı yaptık. Yine bir adet zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine ilmek aldık. Sıradaki zinciri atlayıp bir sonraki zincirin içerisine giriyoruz. Ve bakın ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine bir adet zincir. Bakın sıradaki zinciri atlıyorum. Bir sonraki zincirin içerisine girip bir adet ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın trabzanları şu şekilde elimizde sıkıştıracağız. Çünkü bu trabzanların arkadaşlar biraz böyle sıkı, ince bir trabzan olması gerekiyor. Yani kutucukların güzel görünebilmesi için trabzanlarımızı arada şöyle elimizde sıkıştıralım lütfen. Şimdi sıranın sonuna kadar arkadaşlar kutucuklarımızı yapmaya devam edelim. Sıranın sonunda tekrar görüşeceğiz. Şimdi son kutucuğu birlikte yapalım istiyorum arkadaşlar. Bakın hemen bir adet zincirimi çektim. Tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Sıradaki zinciri atlayıp bir sonraki zincirin içerisine giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek bakın ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar birinci sıranın sonunda toplamda 8 adet şu şekilde küçük küçük kutucuklar elde etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Bakın öncelikle bir örgünüzün diğer tarafını çevirin. Şimdi bu sırada kaydırma yapacağız. Kaydırmalarınızı yaparken bakın
Batacağınız noktalar arkadaşlar şu, bakın tepeden baktığınızda, örgünüze şu şekilde tepeden baktığınızda bakın iç içe geçmiş başak görünümlü zincirler var. Bu zincirlerin arka kanadına dokunmayacaksınız. Sadece bakın tığınızı buradan geçirdiğiniz zaman ön kanada batmak suretiyle kaydırmalarınızı yapacaksınız. Yani tığınızı geçirip şu başak deseninin ortasından çıkarak ilmeğinizi alacaksınız. Bakın hemen bir birlikte başlayalım. Bakın bu benim, ilmeğimin, şöyle göstereyim size. Bakın ilmeğimin olduğu yer burası. Hemen bir sonraki zincir, bakın burası arkadaşlar. Hemen bu zincirin içerisine giriyorum. Bakın bir adet ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıranın sonunda toplamda 16 adet, kaydırma yapmış olmamız gerekiyor. Bir birlikte tamamlamak istiyorum bu sırayı sizinle. Bakın sıradaki zincirin içerisinden geçtim. Sadece ön kanadı aldım. Bakın hemen kaydırmamı yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın sadece ön kanada giriyorum. Bakın çıktığım yer burası. Zincirin bakın şu şekilde diğer kanadına gösterebiliyorum değil mi? Bakın diğer kanada hiçbir şekilde dokunmuyorum. Bakın buradan bir adet ilmek alıp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. 3 adet yaptık arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Bu sırada ön kanatlara batıyorum sadece arkadaşlar. 11 sadece ön kanatlar. 12 şöyle 13 ve bakın son trabzanımızda 14. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi 14. kaydırmamızı yaptıktan sonra bakın arkadaşlar 2 adet daha kaydırma yapmanız gerekiyor. Bunu da başlangıçta hatırlarsanız 4 adet zincirle başlamıştık. Bu zincirlerin bakın şöyle çevirdiğim zaman bakın, sondaki yani en üstteki bakın zincirlerden biri bu, biri bu. Bu zincirlerin sadece şutlarına batmak suretiyle, 2 adet daha kaydırmamızı yapacağız. Bakın şöyle şu şekilde kaydırmamızı yapacağız. Hemen 2 adet daha kaydırmamızı yapalım. Bu sıramızı tamamlayalım. Bakın bu 15. kaydırmamdı. Bu da artık 16. kaydırma. Şimdi bu sıranın sonunda arkadaşlar yine öncelikle ilmeğinizi bir miktar uzatın. Ardından örgünüzü yeniden ters çevirin. Şimdi bakın bu ilmeğimin geldiği boşluk hemen burası. İlmeğimin bağlı olduğu ilk boşluk. Önümüzdeki ilk boşluk yani. Bakın buraya öncelikle hemen bir giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. İlmeğimi bakın diğer, tığımdaki ilmeğin boyu kadar uzatıyorum. Ardından ikisini tek seferde çekerek öncelikle bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar buraya. Ardından bakın 2 adet zincir çekiyorum. Bu şekilde buraya güçlü bir, direkt zincir çekmek yerine arkadaşlar başlangıçta, sık iğne yaptık ki daha güçlü, bir trabzan elde etmiş olalım. Bunu çünkü trabzan olarak sayacağız. Ardından tığımızın üzerine bir adet ilmek alacağız ve bu defa bakın arkadaşlar birinci boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine gireceğim ama bakın bu defa 2 ipin birden içinden geçeceğim. Şimdi bakın bu sırada bakın bu sırada zincirimiz hafif geriye yatık şekilde, oluştu. Bir önceki sırada sadece ön kanatlara batmış olmamız sebebiyle. Dolayısıyla arkadaşlar tığınızı geçirirken şu şekilde 90 derece olarak değil de hafif böyle dik açıyla geçirirseniz, böylelikle bakın her iki ipin de içerisinden geçmiş olursunuz. Bakın hemen birlikte bir başlayalım. 2 adet zincirimizi çektik. Bakın tığımızın üzerine bir adet ilmek alıyoruz. Ardından birinci boşluğu atlayıp ikinci boşluğun içerisine giriyoruz. Bakın her iki ipin de içerisinden geçtim, altından geçtim. Şu şekilde göstereyim. Bakın 2 adet ipin de altından geçtim. Ardından buradan bir adet ilmek alarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın yine trabzanımı bir miktar elimle sıkıştırıyorum. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın bir adet zincir çektim. Tığımın üzerine ilmek aldım ve sıradaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluğa dediğim gibi 90 derecelik açıyla değil de tığınızı şöyle hafif aşağıya doğru
boşluktan geçirirseniz her 2 ipin de içinden geçmiş olursunuz. Bakın ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bu şekilde, sıranın sonuna kadar gidelim. Sıranın sonunda yeniden görüşeceğiz. 7 adet, kutucuğumu yaptım. Bakın son kutucuğu sizle birlikte yapacağım. Hemen bir adet zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, batacağınız nokta son, trabzanınız için diyorum. Bakın şurada duran bir ip var. Daha doğrusu kenarda duran bakın şu ip ve bunun altında bakın bir adet daha şöyle göstereyim size. Bakın bir adet de şurada ip var. Yani buradaki şu kenardaki 2 ipin birden altından geçmek suretiyle şu şekilde tığınızı geçirerek trabzanınızı oluşturacaksınız. Hemen tığımızın üzerine bir adet ilmek aldık. Bakın hemen 2 ipin birden, bakın bu birinci ip, devam ettiriyorum. Bakın bu da ikinci ip. Her ikisinin birden altından geçiyorum. Bir adet ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek bakın ikili trabzanımı oluşturuyorum. İkinci sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimiz arkadaşlar bir sıra trabzan yapıyorsak, ikili trabzan yapıyorsak bir sonraki sıra kaydırma yapıyoruz. Bir sıra trabzan, bir sıra kaydırma şeklinde devam edecek. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bir sırada kutucuk yapmış oluyorsak diğer sırada da kaydırma yapacağız. Şimdi bu bizim kutucuk olan sıramızdı. Hemen örgümüzü yeniden çeviriyoruz. Bu sıraya yine sizinle birlikte başlayacağım. Bakın hemen ilk batacağım nokta burası ve ön kanat. Kaydırma yaptığınız zaman arkadaşlar sadece şu bakın boşluğun arka kanadına değil sadece şu ön kanadına batarak kaydırmalarınızı yapacaksınız. Bakın hemen sıradaki boşluğa geçtim. Sadece ön kanadın içerisinden geçiyorum. Ardından bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Şimdi kaydırmalarınızı yaparken arkadaşlar muhakkak sayarak yapın. Çünkü sıranın sonunda toplamda 16 adet kaydırma yapmış olmanız gerekiyor ki bir sonraki sıraya 16 adet boşlukla başlayabilelim. Şimdi model artık tekrara girdiği için uzun uzun göstermeye devam etmeyeceğim. Sadece şu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar size. Bakın sıranın sonunda kaydırma, yapacağınız zaman arkadaşlar bakın şu 14'üncü kaydırmanızın geleceği nokta bakın sondan bir önceki, ikili trabzanın şuradaki tepe boşluğu olacak. Ama ondan sonra bakın zincirler başlıyor. Zincirler içinde arkadaşlar eğer, şayet şaşırırsanız bakın burada önce, 1 adet sık iğne ardından 2 adet zincir çekmiştik ya, işte bu kaydırmalarımızı bu 2 adet zincire yapacağız. Şayet, yerinizi şaşırırsanız örgünüzü çevirdiğiniz zaman bakın bu zincirleri gayet net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın burası ve burası. Yani şuradan ve de şuradan tığınızı geçirerek kaydırmalarınızı yapacaksınız. Ardından, bir sonraki sıraya yine, ilmeğinizi uzatıp, 1 adet sık iğne yapıp ardından üzerine 2 adet zincir çekerek, trabzanınızı oluşturmuş olacaksınız. Yani bir önceki, sırada yapmış olduğumuz gibi. Şimdi arkadaşlar toplamda, 14 sıra kutucuk elde etmiş olmamız gerekiyor. Dediğim gibi bir sıra kutucuk, bir sıra kaydırma, bir sıra kutucuk, bir sıra kaydırma. Yalnız 14'üncü sıradaki kutucuğunuzu yaptıktan sonra, artık kaydırma yapmayacaksınız. Yani son, 14'üncü, kutucuğumuzdan sonraki sıra normal koşullarda kaydırma sırası olması gerekirken artık, kutucuklarımızı daha doğrusu, motif parçamızı tamamladığımız için artık kaydırmaya geçmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın toplamda 14 sıra kutucuk yaptık. 14'üncü sıranın son kutucuğunu şöyle bir sizinle, birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın hemen tığımızın üzerine ip aldık ve daha önce göstermiş olduğum yere batarak, ikili trabzanınızı yapıyorsunuz. İkili trabzanınızı yaptıktan sonra arkadaşlar bakın herhangi bir zincir çekmeyin. Direkt ipinizi kesip şu şekilde, çıkarabilirsiniz. Eee Örgünüzün sökülmemesi adına şu ipi belli bir uzunlukta bırakın arkadaşlar. Daha sonra bu ipi, kenarlara, sık iğne yaptığımız zaman
gizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın hatırlarsanız bu parça için 16 adet güçlendirilmiş zincir çektik. Ardından 16 adet güçlendirilmiş zincirden sonra 4 adet normal zincir çekip sondan birinci değil ikinci güçlendirilmiş zincire batarak ikili trabzanımızı yapmak suretiyle ilk kutucuğumuzu yaptık. Ardından her kutucuğun arasına bir adet zincir çekip sıradaki boşluğu atlayıp bir sonrakine batıp ikili trabzanımızı yaptık. Bu şekilde bir sıra kutucuk yaptıysak bir sonraki sıra kaydırma yaptık. Sonraki sıra kutucuk, sonraki sıra kaydırma şeklinde devam ettik. Bakın 14. sıra kutucuğumuzu yaptıktan sonra kaydırma yapmadan birinci parça motifinizi bitirin. Şimdi arkadaşlar bu bizim çantamızın kenar motifi. Dolayısıyla bundan bir adet daha yapın. Şimdi hemen ön ve arka parçaları oluşturacak olan motifimizi şöyle bir almak istiyorum arkadaşlar. Burası düz yüzey, evet. Şimdi arkadaşlar bu parça içinde tamamen aynı mantık. Sadece başlangıçtaki zincir sayınızı farklı tutacaksınız. Şimdi bunda 8 adet kutucuk yaptık. Ön ve arka parçaları oluşturan motif için ise 31 adet kutucuk yapacağız. Bunun içinde 62 adet güçlendirilmiş zincir yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde 62 adet güçlendirilmiş zincirden sonra 4 adet normal zincir çekip sıradaki güçlendirilmiş zincirin boşluğuna atlayıp bir sonrakine bakmak suretiyle ilk kutucuğunuzu yapıyorsunuz. Ardından bu motifte her ne yaptıysak bunda da yine aynısını yapacağız. Yalnız şimdi arkadaşlar bakın bu aşamada bu arada bundan da 2 tane yapacaksınız arkadaşlar. Bu parçadan da 2 tane, bu parçadan da 2 tane. Şimdi bunları hazırladıktan sonra öncelikle bunların kenar sık iğnelerini yapmadan önce buharlı ütüyle bunlara hem bir şekil vermemiz gerekiyor hem de bir düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunun için şöyle bir saniye müsaadenizle şunları bir kenara alayım. Bakın benim şöyle bir matım var. Bu normal sporda kullanılan bir mat. Siz bu mattan birçoğumuzun evinde haliyle yoktur. Bunun yerine arkadaşlar bakın sert bir koltuk minderi kullanabilirsiniz. Yahut yatağınızın üzerinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Çok pardon arkadaşlar kameram sallandı. Şimdi bakın bu matın fonksiyonu tamamen iğnenin içine girebilmesi, yani iğnenizi içine geçirebileceğiniz bir şey gerektiği için ben bu matı kullandım. Dediğim gibi sizler şöyle bir kağıdı yatağınızın üzerine koyup iğnelemek suretiyle de bu motifleri yerleştirebilirsiniz. Yahut sert bir koltuk minderi dahi kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın, öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın benim öncelikle büyük parçayı göstereceğim size. Büyük parçamın ölçüleri, bakın şöyle bir ölçü vereyim size. Bakın 30-35 santime şöyle aslında şurada bir şöyle bakalım. 35 santime 27 santim. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 36 santime 27 santim ölçülerinde bir dikdörtgen oluşturdum cetvelle. Bu arada kurşun kalem kullandım arkadaşlar. Lütfen tükenmez kalem kullanmayın. Çünkü çantayı, parçaları bunlara bu parçaya, bu kağıda iğneledikten sonra üzerine güzelce ütüyle buhar tutacağız. Ütüyü değdirmeyeceğiz arkadaşlar bu arada. Sadece bol miktarda ütünün buharını vereceğiz yakın mesafeden. Dolayısıyla arkadaşlar bakın tükenmez kalem kullanırsanız tükenmez kalemin tükenmezi çantanıza geçebilir. Dolayısıyla dediğim gibi kurşun kalem kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar ne yaptığımı şöyle bir göstermek istiyorum size. Bu arada bakın ben bildiğiniz normal demir, yani şu top ucu da demir olan
bir toplu iğne kullanacağım. Renkli toplu iğne kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü dediğim gibi buhar tutacağız. Renkli toplu iğnelerinin ucundaki, boncuk şeklindeki, renkli kısmın boyası, buharın etkisiyle çantanızı boyayabilir. Bu sebeple, bu şekilde normal bildiğimiz klasik, toplu iğne kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacaksınız? Ben öncelikle bakın şu kenarları, şu hizalara öncelikle köşeleri tutturdum. Bakın, köşeyi şöyle iğneleyin. Bakın bizim tam köşe noktamız şurası. Şöyle iğnemi geçirdim. Ardından şuradan geçirip iğnemi bakın iyice yerleştirdim. Ardından dediğim gibi öncelikle köşeleri yerleştirin. Bakın şöyle köşenizi yerleştirin. Eee Bu parça arkadaşlar bayağı bir, verevine oluyor. Bundan korkmayın. Biz bunu şimdi, ütü aşamasında buhar vererek düzelteceğiz. Bakın şöyle güzelce çekiştirin. Benim diğer parça da bu şekildeydi. Bakın şu şekilde güzel yerleştireceksiniz. Şimdi kameranın önünde yapmaya çalıştığım için arkadaşlar, biraz, zorlanıyorum. Çünkü kamerayı da sallamamaya çalışıyorum diğer taraftan. Bakın şöyle hemen bir yüzeysel olarak bir göstereceğim size. Sadece mantığını anlatacağım. Bakın şurası çıkmış. Hemen burayı bir tekrar yerleştirelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle kenarları yerleştirin. Burada çıkma yapıyor çünkü ben yerleştirirken ilk önce böyle köşelerden yerleştirmedim. Size anlatabilme adına böyle yaptım. Şimdi bakın şu şekilde böyle çekiştire çekiştire öncelikle kenarları güzelce sık sık yani neredeyse 2 trabzanda bir iğneledim. Şöyle bakın 2 trabzanda bir iğneledim. Bolca iğne kullanın. Şu kenarlar da keza aynı şekilde. Bakın her sık, özür dilerim, kaydırmanın olduğu sırada iğneledim. Bakın, hatta, önceki iğne izlerim var. Bayağı bolca iğneledim. Şimdi dört bir taraftan iğneledikten sonra arkadaşlar muhakkak şu orta kesimden de bakın, iç tarafa da, şöyle kalemle çizim yapmışım. Bu arada bunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bakın, dikdörtgen şeklini oluşturduktan sonra, kafama göre sadece 3'er santimlik boşluklar bırakarak yine 3'e 3 ölçülerinde, kare, çizimler yaptım. Bunun sebebi de şu, bakın şu kenarları, iğneyle sabitledikten sonra şu orta kısımlardan da sabitleyin lütfen. Ya, bunun için de bakın, diyelim ki bu trabzan şuradaki çizgiye geliyor. Şu trabzan boyunca aynı çizgiye gelecek şekilde İğneleyin. Ardından arkadaşlar tüm iğneleme işi bu arada dediğim gibi dört bir tarafından iğneledikten sonra sık bir şekilde ara sadece büyük motif için. Aradan da şöyle düzelteyim. Aradaki yerlerden de, bolca iğneleme muhakkak yapın. Mesela arkadaşlar diyelim ki böyle sekizinci dokuzuncu trabzan boyunca iğneleyin. Arada yine atıyorum bir 10 trabzan bırakıp iğneleyin. Şöyle muhakkak, bolca iğne kullanın yani. Ardından arkadaşlar bakın ben size küçük motifi de bir göstermek istiyorum. Küçük motifi bu kadar çok iğnelemenize gerek yok. Kenarları yine aynı şekilde sık sık iğneleyin ama, küçük motif için aralardan iğneleme yapmanıza gerek yok. Bakın arkadaşlar küçük motifi de yine aynı şekilde şöyle, gösterebiliyorum değil mi? Bakın şöyle köşelerden iğneleyin, dört bir taraftan köşelerden iğneleyin ama her bir bakın şurada, kaydırma yapmış olduğumuz sıra var. Bu sıralardan da muhakkak iğneleyin. Sadece bu motifin kenarlarından iğnelemeniz yeterli. Yalnız, bakın ben, diğer motif benim bu motif tekrar bir söylemek istiyorum size. 9 santime şurada, mezurumda bir yırtık oluşmuş arkadaşlar. Şöyle bir düzelteyim. Bakın 9 santime 27 santim ölçülerindeydi. Dolayısıyla bakın 9 santime 27 santim olan kısım burası. Mutlaka, her 2 küçük parçanızı da, eşit büyüklükte olması için, aynı yerlere denk gelecek şekilde iğneleyin. Ardından arkadaşlar iğnelemenizi yaptıktan sonra yaklaşık 2 dakika boyunca ütünün
buharını güzelce, dört bir tarafına gezdirin. Buhar, güzelce, bu parçalara nüfuz etsin. İsterseniz bakın daha büyük bir kağıdınız varsa 2 parçayı birlikte yan yana yapıp tek başına, ütüleyebilirsiniz. Yahut her bir motifi ayrı ayrı, eee yani büyük kağıdınız yoksa tabii ki her bir motifi ayrı ayrı, buharla, güzel sabitleyebilirsiniz, şekillendirebilirsiniz. 2 dakika boyunca sürekli buhar verin arkadaşlar. 2 dakikanın sonunda, yaklaşık kâğıdın üzerinden iğnelerini çıkarmadan, yaklaşık bir 10-15 dakika, bu şekilde iğneli olarak bırakarak, kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra artık motifinizi çıkarabilirsiniz. Şimdi ben bu parçaların, bu 2 parçanın, ütülemesini, daha doğrusu buharlamasını yapıp geri geleceğim. Yalnız arkadaşlar lütfen ütü değdirmeyin. Sadece ütünün, güzelce buharını, motifinize yedirin. Şimdi ben bu 2 parçayı güzelce buharlayıp şekillendirip geri geliyorum. Tüm parçaları arkadaşlar güzelce buhar vererek şekillendirdik. Bu aşamada artık, tüm bu 4 parçanın tamamına, yani 2 adet şu şekilde küçük yan parça ördük. 2 adet de ön ve arka parçalar için büyük, motif ördük. Şimdi tüm bu parçaların tamamına, sık iğneyle çerçeve yapacağız. Bakın büyük olanı şöyle bir hemen göstermek istiyorum size. Bakın, şu şekilde bir, sık iğneden çerçeve yapacağız. Şunu bir kenara koyayım arkadaşlar. Küçük parçayı birlikte yapacağız. Çünkü tüm parçaların mantığı aynı. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim bakın. Motifimin bir düz yüzeyi var, bir de ters yüzeyi var. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Bakın kameraya iyice yaklaştırayım. Bakın şu an gösterdiğim benim ters yüzey. Şu şekilde çevirdiğinizde bakın şu haroşa örgü görüntülerinin olduğu yüzey düz yüzey. Bu arada arkadaşlar bakın çantanın, parçalarını örerken ilk bizim, güçlendirilmiş zincir olarak başladığımız sıra çantanın taban bölümüyle birleşecek. Bu konuda da ayrıca bir bilgi vereyim size. Şimdi her kutucuğa 2'şer adet sık iğne yapacağız. Ancak uzun kenarda bakın, kutucuğa girip 2'şer adet sık iğne yapacaksınız ama şuralarda bizim kaydırma yapmış olduğumuz sıralar var. Buraya da girip 1 adet sık iğne yapacaksınız. Şimdi bakın dilerseniz şu en üstteki bölüme girebilirsiniz. Ama ben bir tık alttan sık iğnelerimi yapıyorum kaydırma sırasında. Çünkü, sık iğnemin biraz daha uzun durmasını istiyorum. Kısa kenara geldiğinizde ise sadece kutucukların içerisine 2'şer adet sık iğne yapacaksınız. Trabzanlara dokunmayacaksınız. Bir de arkadaşlar bakın köşelerde de şöyle bir durum var. 2 adet sık iğne şu kenar için yapıyorsunuz. 2 adet sık iğne buradaki kenar için yapıyorsunuz. 1 adet sık iğne de tamamen köşe için. Başlangıç için, köşelerdeki, kutucukların içerisine 5 adet sık iğne yapacağız. Şimdi bir birlikte başlayalım arkadaşlar. Bir de, eee, arkadaşlar sık iğnelerinizi yaparken rafya iplerinizi bakın şu şekilde kullanmayın. Şöyle göstereyim size. Bakın ben sık iğnelerin daha güzel durması için bu aşamada, diğer kutucukları yaparken böyle bir şey yapmadım ama, sık iğneleri yaparken bakın rafyaları şu şekilde açarak sık iğnelerimi yaptım. Dediğim gibi sık iğneler, bu şekilde ipinizi açtığınız zaman daha güzel duruyor. Bakın hemen bir birlikte başlayalım. Şurayı da bir hemen açayım arkadaşlar. Ardından sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi bakın dediğim gibi burası benim, motifime ilk başladığım 16 adet güçlendirilmiş zincir yapmıştık ya arkadaşlar. Buradaki sıra yani başlangıç sıram. Hemen oradan başlayacağım. Çünkü başlangıç ve bitiş noktamın buraya gelmesini istiyorum. Çantanın tabanı ile birleşme noktası burası olduğu için en azından burada, birleşme noktasını kamufle edebiliriz. Gerçi, güzel bir birleştirme yapacağız. Dolayısıyla, aslında birleştirme noktamız da belli olmayacak ama
Yine de ben alttan başlamayı tercih ediyorum. Bakın hemen kutucuğun içerisine tığımı geçirdim. İpimden şöyle bakın bir adet ilmek aldım. Ardından bir adet zincirimi çektim. Bunu bir adet sık iğne olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Bu arada bakın kısa ipimi de örgümle birlikte yürüterek hem gizlemiş olacağım hem de bu bölümü bir sabitlemiş olacağım. Bakın aynı boşluğa yeniden giriyorum. Bakın yeniden girdim. Bir adet ilmek aldım. Tığımın üzerindeki bu arada arkadaşlar bakın, tığımın üzerinde olan ilk ilmeğim benim normal sıkılıkta ama kutucuğun içerisine girip almış olduğum ilmeği bakın bir miktar uzatıyorum. Ardından tığımın üzerindeki 2 adet ilmeği tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu kutucuğa arkadaşlar biz 2 adet sık iğne yaptık. Dediğim gibi köşelere 5 adet sık iğne yapacağız. Şimdi turu tamamladığımızda buraya 3 adet daha sık iğne yapacağız. Dolayısıyla 5'e tamamlamış olacağız. Şimdi geldik kaydırma yapmış olduğumuz sıraya. Bakın kaydırma yaptığımız sırada dediğim gibi ben şöyle bir tık aşağıdan iğnemi, özür dilerim tığımı batıracağım. Bakın hemen gösterdiğim noktaya giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Almış olduğum ilmeği bakın bir miktar uzatıyorum. Ardından sık iğnemi yapıyorum. Hemen sıradaki kutucuğun içerisine girdim arkadaşlar. Bakın hemen bu kutucuğun içerisine bir 2 adet sık iğnemi yaptım. Ardından yine kaydırma yapmış olduğum boşluğa geçiyorum. Sıraya geçiyorum. Çok pardon. Bakın oradan da bir adet ilmek alarak yine sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kutucuklara 2 adet kaydırma olan sıraya da bir adet sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar yapalım. Köşede yeniden görüşeceğiz. Bakın geldik son kutucuğa. Kaydırma yapmış olduğumuz, sıraya bakın sık iğnemizi yaptık. Şimdi son kutucuğumuza geçiyoruz. Şimdi son kutucukta ne dedik arkadaşlar? Bakın şu kenar için 2 adet sık iğne ama diğer kenar için de 2 adet sık iğne yapacağız. Dolayısıyla 4 adet sık iğne. Bir adet de köşe için yapacağız. Yani toplamda köşelere, köşelerin tamamına toplamda ilk sırada 5 adet sık iğnemizi yapacağız. Bakın hemen bir 5 adet sık iğnemizi seri bir şekilde yapalım. Bakın 2 adet uzun kenardaki bölüm için yaptık. Bir adet köşe için yapıyoruz. Yine 2 adet de kısa kenardaki bölüm için yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar kısa kenarda ne dedik? Trabzanlara dokunmayacağız dedik. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen bir sonraki kutucuğun içerisine atlayıp sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen bir mikrofonumu kontrol edeyim. Evet. Bazen çünkü açmayı unutabiliyorum arkadaşlar. Bakın bir sonraki kutucuğa atladım arkadaşlar. Bir, 2 adet sık iğne. Bu arada arkadaşlar rafya ipinizi lütfen normal ip gibi parmağınıza dolayarak kullanmayın. Şu şekilde kullanın. Bakın ben, serçe parmağımı şu şekilde sıkıştırıyorum. Ardından, işaret parmağımın üzerinden atarak rafya ipimi kullanıyorum. Dolamamanızı tavsiye ederim. Çünkü yapısını bozabilirsiniz, rafyanın. Bakın kısa kenarı şöyle bir birlikte tamamlayalım. Her kutucuğa bakın sadece 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir, 2. Ardından bir sonraki kutucuğa geçiyorum. Bakın bir, aynı kutucuğa 2. Bakın diğer köşeye geldik arkadaşlar. Ne dedik? Köşelere 5 adet sık iğne yapıyoruz dedik. Dolayısıyla bu arada arkadaşlar bakın bu ipimi de şu şekilde yürüterek yine gizleyeceğim. Bakın hemen bir, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 adet sık iğnemizi yaptık. Ama uzun kenarda arkadaşlar lütfen kaydırma yapmış olduğunuz sıralara da birer adet sık iğne yapmayı unutmayın. Bakın hemen kaydırma yapmış olduğum sıraya giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Ardından bir sonraki kutucuğa atlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi uzun kenarda bakın kutucuklara ikişer adet, birer adet de kaydırma yapmış olduğunuz sıraya
sık iğnelerinizi yapın. Köşede lütfen 5 adet yapmayı unutmayın. Ardından bu kenara geçtiğimizde yeniden, görüşelim. Başlangıçtaki kutucuğumuza geldik arkadaşlar. Bakın, ilk güçlendirilmiş zincir yapmış olduğumuz sırada da yine kutucukların içerisine battık. Zincire, batmıyoruz arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi bakın, diğer köşelere ne yaptık? 5 adet sık iğne yaptık. Ancak bakın başlangıçta buraya 2 adet sık iğne yapmıştık. Hemen buraya 3 adet sık iğne yaparak buradaki sık iğne sayımızı 5'e tamamlıyoruz. Bakın 3 adet sık iğnemizi yaptık. Ardından bakın ilk yapmış olduğum zincir vardı benim, sık iğne olarak kabul ettiğim. Bakın şurada ucu görünüyor zaten arkadaşlar. Hemen buraya batıp bir adet ilmek alıp kaydırma yaparak bakın sıramı birleştireceğim. Hemen buraya bir işaretleyici takacağım arkadaşlar. Burası benim çünkü başlangıç ve bitiş noktam olacak. Spiral olarak döneceğiz. Şimdi, arkadaşlar bakın. Öncelikle şu ilmeğim sökülmesin. Şimdi bakın şöyle, motifinize tepeden baktığınız zaman bakın iç içe geçmiş zincirler var. Şimdi biz bir sıra boyunca kaydırma yapacağız ama bakın kaydırmaları yaparken sadece bu zincirlerin şu arkadaki kanatlarına batmak suretiyle kaydırmalarımızı yapacağız. Bakın sadece arka kanatlara batacaksınız. Yani normalde bir sık kaydırma yaparken yahut sık iğne yaparken bakın şu iki ipin birden altından geçiyorduk. Bu defa sadece arkadaki ipe batmak suretiyle kaydırmalarımızı yapacağız. Bakın hemen sıradaki zincirin arka kanadına girip bir adet ilmek alıp bakın kaydırmamı yapıyorum. Ardından bakın bir sonraki zincirin içerisine girdim. Bir adet ilmek aldım ve tığımla bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu aşamada arkadaşlar lütfen, çok sıkı örmeyin ki örgünüz kasma yapmasın. Kaydırmalarınızı yaparken lütfen, zincirlerinizi, kaydırmalarınızı, daha doğrusu çok sıkı yapmayın. Şimdi arkadaşlar kaydırma yaptığımız sıralarda, herhangi bir arttırma yapmıyoruz bu modelde. Şimdi bakın, bir sıra sık iğne yaptık ya, bir sıra kaydırma yapacağız. Ondan sonraki sıra yine sık iğne, ondan sonraki sıra yine kaydırma. Bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi kaydırma yapmış olduğumuz sıralarda herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın tüm sıra boyunca, kaydırmalarımızı yapalım. Ardından bir sonraki sıranın başlangıcında yeniden görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın bir sıra boyunca kaydırmalarımızı yaptık. Yeniden başlangıç ve bitiş noktamızdayız. Şimdi öncelikle bu işaretleyicimi bir çıkarayım arkadaşlar. Şimdi bu sırada arkadaşlar yeniden sık iğne yapacağız. Yalnız bakın sık iğnelerinizi yaparken şöyle daha önce yapmış olduğumuz sık iğnelerin bakın şu şekilde tam iki ipinin arasındaki şu göbek noktasından gireceksiniz arkadaşlar. Ve tığınızı çıkardığınız noktada bakın şu şekilde düz olan şu çizgilerin altındaki şu iki bacağın arasından tığınızı çıkaracaksınız. Bakın hemen bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi, sık iğne sırasına geçtiğiniz zaman arkadaşlar öncelikle bir adet zincirinizi çekin. Kaydırma yaptığınız sırada bunu yapmıyorsunuz ama sık iğne yaptığınız sırada öncelikle bir adet zincir çekerek üst sıraya çıkacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın benim, sırada öncelikle 2 adet sık iğnem var. Bu sık iğnelerin öncelikle bir, ortasına batarak az önce gösterdiğim gibi, sık iğnelerimizi yapalım. Şurayı şöyle bir açayım arkadaşlar. İpim, şu noktada biraz, birbirine çok yaklaşmış. Şöyle biraz bir ipimizi açalım ki sık iğnelerimiz güzel olsun. Şimdi bakın hemen bir adet sık iğnemizi yaptık. Ardından bakın bir sonraki sık iğnenin şu şekilde pardon arkadaşlar bir saniye şurayı bir düzeltmem gerekiyor. Evet. Bakın şuraya batmam gerekiyor. Ardından bir sonraki sık iğnenin yine bakın göbeğine giriyorum. Tığımın çıktığı nokta burası. Hemen buradan bir adet ilmek alıp sık iğnemi yapıyorum.
Şimdi bir sıra boyunca arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bir sonraki sık iğnenin göbeğinden girdim. Bakın arkadan çıkış yaptığım nokta burası. Hemen buradan bir adet ilmek aldım. Almış olduğum ilmeği bakın tığımdaki ilmeğin boyu kadar uzatıyorum. Ardından tek seferde topluyorum. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın bir sonraki sık iğnem bu. Hemen bunun göbeğinden giriyorum. Ardından bakın tığımın çıktığı nokta burası. Buradan bir adet ilmek alıyorum ve almış olduğum ilmeği tığımdaki ilmeğin boyu kadar bakın uzatıyorum. Ardından bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki köşeye gelene kadar her sık iğnenin göbeğine batarak yine bir adet sık iğne yapalım. Şu son kutucuğumuzda hatırlarsanız 5 adet sık iğne yapmıştık. Buraya kadar gelelim. Burada yeniden görüşeceğiz. Köşeye kadar sık iğnelerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi köşede hatırlarsanız 5 adet sık iğne yapmıştık. Bunun 2 tanesi bakın şu uzun tarafa ait olan kenar içinde, 2 tanesi şu kısa tarafa ait olan kenar içinde, bir adet en ortadaki bir adet ise köşe içinde. Şimdi dolayısıyla bakın önce bir 2 taneyi örelim. Bakın 1, 2. Üçüncü sık iğnemizi hatırlarsanız köşe için yapmıştık. Şimdi bu köşe için yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine 3 adet sık iğne yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Şimdi dilerseniz bu yapmış olduğumuz 3 adet sık iğnenin şu ikincisine bir işaretleyici takabilirsiniz. Çünkü bundan sonra arkadaşlar arttırmalarımızı sadece bu ikinci sık iğnenin göbeğine basmak suretiyle yine üçer adet yaparak arttıracağız. Şimdi bakın 3 adet arttırmamızı yaptık. Ardından diğer kenara ait olan 2 adet sık iğnenin de şöyle bir saniye arkadaşlar şöyle şuraya batmam gerekiyor. Bakın bunun içerisine de batmak suretiyle geri kalan sık iğnelere birer adet sık iğnemi yapıyorum. Yani dolayısıyla arkadaşlar arttırmalar ilk sırada 5 adet sık iğne yapmıştık köşeleri hatırlarsanız. Bunun en ortasındaki üçüncü sık iğneye yine 3 adet sık iğne yapmak suretiyle gerçekleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bakın son kutucuğumuza geldik. Hemen son kutucuğumuza bakın sıranın başında ne yapmıştık? 2 adet sık iğne yapmıştık. İlk sık iğne yaptığımız sıradan bahsediyorum. Sıranın sonunda da 3 adet sık iğne yapmıştık. Şimdi hemen buraya buradaki 2 adet sık iğneye birer adet sık iğnemizi şöyle yapalım. İkinci sık iğnemiz evet bu noktaya. Şimdi geldik üçüncü sık iğneye. Bu üçüncü sık iğne aynı zamanda bizim en ortadaki sık iğnemiz. Hemen buraya 3 adet sık iğne yaparak arttırmamızı yapalım. Bakın ikinci sık iğnemiz ve de üçüncü sık iğnemiz. Şimdi arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın başlangıç ve bitiş noktamdaki işaretleyicimi öncelikle bir çıkarayım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Bir sıra sık iğne yapıyorsak bir sonraki sıra kaydırma yapıyoruz. Kaydırmalarımızı da şu arkadaki kanatlara batmak suretiyle yapıyorduk. Bakın hemen sıradaki ilk yapmış olduğum sıranın başında yapmış olduğum sık iğnenin tepesindeki bakın şu zincir deseninin arka kanadına batıyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ilmekten kaydırmak suretiyle bakın sıramı birleştiriyorum. Hemen yine bir başlangıç ve bitişi karıştırmamak adına buraya işareticimi takıyorum. Şimdi bir sıra boyunca arkadaşlar yine kaydırmamızı yapmaya devam edeceğiz. Bu sıra çünkü artık bizim kaydırma sıramız. Bakın kaydırma sırasında herhangi bir zincir çekmedik. Sadece sık iğne sırasına geçtiğimiz zaman yani kaydırma sırasını bitirip sık iğne sırasına geçtiğimizde bir zincir çekerek yine spiral olarak dönmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın bir de kaydırma sırasında ne dedik? Arttırma yapmıyoruz dedik. Şimdi bir sıra boyunca
her boşluğa, şu her kanada, arkadaki kanada bir kere basmak suretiyle kaydırmalarımızı yapacağız. Sıranın sonuna geldiğimizde arkadaşlar bir adet zincir çekip yine az önce gösterdiğim gibi şu sık iğnelerin göbeklerine batmak suretiyle yine sık iğnelerimizi yapacağız. Sadece bakın köşeye geldiğimizde artık köşede hatırlarsanız aynı boşluğa 3 adet sık iğne yapmıştık. Artık bu 3 adet sık iğnenin ortasındaki sık iğneye yani ikinci sık iğnenin göbeğine girip yine 3 adet batarak arttırmalarımızı köşelerde bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın sık iğne olarak bakın toplamda 1, 2, 3, 4 adet şöyle tekrar çekeyim arkadaşlar kadrajın dışındaymışım. Bakın 1, 2, 3, 4 adet sık iğne sırası yapacağız. Son sık iğne sıranızı yaptığınızda herhangi bir kaydırma yapmayacaksınız. Şimdi bu 4 sıra sık iğnelerimizi örelim ardından tekrar buluşalım. 4 sıra boyunca çerçevemizi yaptık arkadaşlar. Bakın son sık iğnemizi yaptıktan sonra bir miktar şöyle ipinizi bırakın. Ardından şu şekilde ipinizi çekip çıkarın. Şimdi bakın şurada bizim ilk iç içe geçmiş zincirlerimiz var ya arkadaşlar. Bunun ilki bu. Buna tığımızı bakın şu şekilde tersten geçireceğiz. Ardından bu ipimizi bakın bu noktadan çekip çıkaracağız. Şimdi burada yeni bir zincir hattı oluşturuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın zincirlerimiz kesintisiz devam edecek. Şimdi ipinizi buradan geçirdikten sonra bakın bu ipin gelmiş olduğu boşluk şu zincirin içinden geliyor dikkat ederseniz. Şimdi bu ipimizi bu defada bu zincirin içerisinden geçireceğiz. Yani yukarıdan aşağıya doğru. Bakın tığımı alttan geçiriyorum. İpimi bu defada bu hattın bu zincirin içerisinden şu şekilde geçirerek bakın yeni bir zincir hattı oluşturuyorum. Şöyle dikkat ederseniz arkadaşlar şuraya şöyle bir düzeltelim. Bakın bu şekilde zincirlerimiz kesintisiz olarak devam ediyor. Nerede başlıyor, nerede bitiyor anlaşılmıyor. Şimdi tabii ki bu ipinizi bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Alttan bir noktaya önce şöyle bir sıra daha alta taşıyalım bu ipi. Şimdi alttaki bir noktaya tığınızı şöyle geçirin. Bu ipinizle bir adet ilmek oluşturun. Ardından bakın bir adet zincir çekerek ipinizi burada muhakkak sıkılayın. Ardından bu ipi örgünüzün ters tarafından yürütebilirsiniz. Ben bunu daha sonra yürüteceğim. Şimdi arkadaşlar bakın çerçeveyi yaptıktan sonra bakın son sıramız bizim sık iğne ile bitiyor bu arada. Sık iğneden sonra bir kaydırma sırasına geçmedik. Şimdi yeniden şu şablonumuza, şu kağıdımıza motifimizi yeniden bir iğneyle sabitleyip tekrar buhar vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunun içinde bakın. Şimdi çerçevelerimizin genişliği her bir kenardan 4 santim motifimizi büyüttü. Dolayısıyla bakın arkadaşlar şablonunuzu da daha önce çizmiş olduğunuz şablonunuzu ister dört bir taraftan 4'er santim olarak büyütün, isterseniz tek bir taraftan 8 santim olarak genişletebilirsiniz. Dolayısıyla bakın arkadaşlar ne dedik? Burada motifinizde bir miktar marullanma olacak. Hele ki büyük motifte daha fazla marullanma oluyor arkadaşlar. Bu sizi korkutmasın. Bu olağan bir şey. Yeniden şablonumuza oturtacağız. Aynı şekilde iğneleyeceğiz. Buharımızı vereceğiz. Bu marullanmayı da bu şekilde bertaraf etmiş olacağız. Şimdi bu motifimi öncelikle bir kenara koymak istiyorum arkadaşlar şablonumla birlikte. Çanta sapını bir göstermek istiyorum arkadaşlar size. Benim yapmış olduğum çanta sapı 60 santim. Sizler yine dilediğiniz uzunlukta çanta sapınızı tabii ki yapabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar çanta sapını yaparken öncelikle bakın bir miktar ipimizi önden kuyruk olarak bırakacağız. Şimdi bunu da ne şekilde ayarlayacağız arkadaşlar? Şimdi her 10 santim çanta sapı için sizin 50 santimlik bir ipi kuyruk olarak bırakmanız gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bakın
Benim çanta sapım 60 santim olduğu için ben 300 santim yani 3 metre kadar ipimi bir, kuyruk olarak bıraktım. Bakın hemen birlikte, 2'nciyi yapalım. Bir taneyi yapmıştım. Şimdi ne dedik? Bakın bir miktar ipinizi dedik kuyruk olarak bırakacaksınız. Şimdi benim bırakacağım miktar 60 santim olduğu için benim çanta sapım, eee şöyle bir 50 santime ayarlayayım. 60 santim çanta sapı yaptığım için arkadaşlar ben 300 santimlik bir çanta sapını, kuyruk olarak bıraktım. Bunun da sebebi şu, şimdi arkadaşlar bakın şu kenarda gördüğünüz zincirleri daha sonra, çanta sapının tamamını örüp bitirdikten sonra bu kuyruk olarak bıraktığımız, ipi bakın şu şekilde zincir çekmek suretiyle, bu ipi kullanacağız. Bu, başta bırakacağımız, kuyruk, bu zincirleri yapmak amacıyla kullanılacak. Bakın hemen 50 santimimi bir ayarladım. Şu şekilde, 100 santim oldu. Şöyle 200, şöyle 300 santim. Şimdi bakın 300 santim ipimi ben ne dedim? Kuyruk olarak bırakacağım dedim. Bakın yine ipinizi şu şekilde, açarak kullanmayı ihmal etmeyin. Şimdi, şöyle hemen bir miktar açayım, ardından ben, yine devam ederim. Şimdi yine güçlendirilmiş zincir yapacağız arkadaşlar. Bunun için 7 adet bir güçlendirilmiş zincirimizi yapalım. Bakın öncelikle ne yapıyorduk? 1 adet zincir çekiyorduk. Ardından bakın ipimizi doluyorduk. Şu bizim birinci zincirimiz olacak. Tekrar doladım. İkinci zincir. Tekrar doladım. Üçüncü zincir. Bu şekilde arkadaşlar 7 adet zincirimizi öncelikle bir çekelim. Şimdi bakın 7 adet güçlendirilmiş zincirimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle bir güçlendirilmiş zincirimi göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bakın bir sıra boyunca kaydırma yapacağız. Kaydırmalarımızı yaparken şimdi çantanın diğer parçalarının yani ön ve ön, arka ve yan parçaları için kaydırma yaparken bakın şu zincir deseninin şu arkasındaki ipe batmıştık. Bakın arkadaki iplere batmak suretiyle kaydırmalarımızı yapmıştık. Yalnız bu defa arkadaşlar spiral dönmeyeceğiz. Dolayısıyla bir sıra örgümüzün bir yüzeyine çalışacağız. Sonra arkasını çevireceğiz. Yani diğer tarafını çevireceğiz. Bir sonraki sırada da diğer tarafa çalışacağız. Dolayısıyla bakın çanta sapında kanatlara batmak suretiyle kaydırmalarınızı yapacaksınız. Çantanın gövde kısmından farklı olarak bakın buradaki öndeki kanatlara batacaksınız. Bakın zincirin arkasına değil öndeki kanatlara. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Şu kuyruk olarak bıraktığımız ip bakın alt tarafta kalacak şekilde bir örgünüzü çevirin. Ardından ilk bakın benim ilmeğimin hemen altındaki İlk kanattan da geçmek suretiyle kaydırmalarımızı yapacağız. Yani ilk kanada da kaydırma yaptık. Bakın bir adet ilmek aldık. Tığımızda bekleyen ilmekten kaydırdık. 7 adet zincire, 7 adet güçlendirilmiş zincire 7 adet kaydırma yapacağız. Bakın bu birinci kaydırmamızdı. Hemen bir sonrakine geçelim. Bakın bu ikinci kaydırmamız. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bu üçüncü kaydırmamız. Hemen bir sonrakine geçelim. 4, bir sonrakine geçelim. 5, bir sonrakine geçelim. 6 ve de bir sonrakine geçelim. Bu da bizim 7. kaydırmamız. Şimdi kaydırmanızı yaptıktan sonra arkadaşlar bakın bir adet zincir çekin öncelikle. Ardından bakın örgünüzü çevirin. Şimdi şöyle bir yapalım. Arkadaşlar bakın şu en altta bakın şu görünen zincirlerin içerisine batmak suretiyle bu defa sık iğne yapacağız. Bakın bir adet zincirimizi çektik. Ardından hemen dipte duran şurada biraz sık olduğu için çok net görünmeyebilir. Bakın ilk zincirin içerisinden geçiyorum şu şekilde. Bakın bir adet ilmek alıyorum.
Almış olduğum ilmeği uzatıp sık iğnemi yapıyorum. Başlangıçta bir adet zincir çekmiştim arkadaşlar. Zincir çekmeyi unutmayın. Ardından bakın bir sonraki zincirin içerisine geçiyorum. Bakın zincirin içerisinden geçtim. Bir adet ilmek aldım. Aldığım ilmeği bakın tığımdaki ilmeğin boyu kadar uzattım. Ardından sık iğnemi yaptım. Bakın bu ikinci sık iğnemizdi. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın bu bizim üçüncü sık iğnemiz. Şöyle bir düzelteyim. İlk sıra olduğu için biraz bizi zorlayabilir. Hemen bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Bakın bu bizim dördüncü sık iğnemiz. Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın bu beşinci sık iğnemiz. İlk sıra dediğim gibi biraz zorluyor. Bakın uzatıyorum ilmeğimi iyice. 6 ve bakın son zincire giriyorum. Yedinci sık iğnemiz. Şimdi bir sıra sık iğne, bir sıra kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi kaydırma yapacağınız sırada örgünüzü çevirirken ipinizin önden gelmesine dikkat edin. Yani örgünüzü çevirdiğinizde bakın ip arkada kalmasın, ön tarafta kalsın. Buna dikkat edin. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın bir sıra kaydırma yapacağız. Dolayısıyla zincir çekmiyorum arkadaşlar sıranın başında. Bakın benim ilk kaydırma noktam normalde bakın ilk boşluğum burası. Burayı atlayıp bir sonraki boşluğa geçeceğim. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Yine ön kanada çalışıyoruz arkadaşlar. Bir adet ilmek aldık. Tığımızdaki ipten kaydırdık. Yine her defasında sayın ki arkadaşlar mutlaka 7 adet yahut kaç adet zincir çektiyseniz o kadar kaydırma yapmış olasınız diye. Bakın bu birinci kaydırmamız. Hemen bir sonrakine geçelim. Bakın 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın 7 adet kaydırma yapmam gerekiyor. Ben 6 adet kaydırma yaptım. Bakın yedinci için şu yan tarafta görmüş olduğunuz bakın şu tek başına duran ip var. Yedinci kaydırma için arkadaşlar burayı kullanıyoruz. Hemen buradan bir adet ilmek alıyoruz ve yedinci kaydırmamızı yapıyoruz. Çok pardon arkadaşlar. Evet 7. Şimdi bir sonraki sıra bizim sık iğne sıramız. İpimiz arkadan gelecek şekilde örgümüzü çevireceğiz ama önce bir adet zincirimizi çekelim. Bakın ipimiz arkada. Kaydırma sırasında ip ön tarafta olacak şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Sık iğne sırasında ise ipimiz arkada kalacak şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Bir adet zincirimizi çektik. Ardından bakın arkadaşlar. Diğer çantanın gövdesindeki parçalara yaptığımız gibi bakın sık iğnelerin şuradaki göbeklerine, orta noktalarına batmak suretiyle yine sık iğne yapacağız. Bakın hemen ilk sık iğnemiz bizim şurada görünüyor zaten. Hemen bunun içerisine geçiyorum. Bakın tığımı çıkarmış olduğum nokta hemen orayı da göstereyim size. Bakın şu şekilde tığınızın çıkması gerekiyor. Bakın şuradaki çizginin altından çıkacak ve şuradaki iki bacağın arasından çıkacak. Hemen buradan çıkardım. Bir adet ilmek aldım. Aldığım ilmeği bir miktar uzattım. Tığımdaki ilmeğin boyu kadar uzattım. Ardından sık iğnemi yaptım. Bakın bu birinci sık iğnemdi. Hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Burayı yine uzun uzun göstermeyeceğim size. Çünkü bu sık iğnenin nasıl yapıldığını çantanın gövde kısmında göstermiştim size. Bakın bu 3. Şöyle 4.
Bu sıradan sonra artık iyice rahatlayacağız arkadaşlar. 5, 6 ve bakın son sık iğnem benim şuradaki bakın görmüş olduğunuz şu noktaya giriş yapacağım. Bu da benim artık 7. sık iğnem. Ardından şu ipimi önce bir düzelteyim arkadaşlar. Buradaki sık iğneyi tekrar yapacağım. Evet. 7. Şimdi ne dedik? Bir sonraki sıramız bizim kaydırma sırası. Bakın ipim önden gelecek şekilde örgümü çeviriyorum ve bakın ilk boşluğu atlayıp bu arada zincir çekmiyoruz arkadaşlar kaydırma sıralarında. Hemen sıradaki bakın ön kanada batmak suretiyle kaydırmamı yapacağım. Bir sıra daha birlikte yapalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, şöyle bakın 6 ve ne dedik? Son kaydırmayı bakın şuradaki ipe batmak suretiyle 7. kaydırmamı yapıyorum. Şimdi kaydırmadan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Sık iğne sırası geliyordu. Öncelikle bir adet zincir çekiyorduk. Ardından örgümüzü ipimiz arkada kalacak şekilde çeviriyorduk ve bu defa daha önceki sık iğnenin şu şekilde göbeğine batmak suretiyle sık iğnelerimizi yapıyorduk. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Çanta sapımızın mantığı tamamen bu. Dilediğiniz uzunluğa gelene kadar çanta sapınızı uzatabilirsiniz. Yalnız kaç santim yapacaksanız arkadaşlar buna en başta karar vermeniz gerekiyor ki çünkü bakın şu kuyruk olduğunuz olarak bıraktığınız ipi çanta sapınıza göre bırakmanız gerekiyor. Ne dedik? Her 10 santim için 50 ya her 10 santimlik çanta sapı için 50 santim uzunluğunda bir ipi başlangıçta kuyruk olarak bırakmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi çanta sapının bakın bir tarafında şu şekilde zincirler oluşacak. Hatta ben diğer çanta sapımı da hemen bir alayım. Bakın arkadaşlar bir tarafı şu şekilde zincirli olarak gelecek. Burada sıkıntı yok. Ama bakın diğer tarafı düzgün bir görüntüde olmuyor. Dolayısıyla bakın bu uzun ipi de onun için bıraktık. Daha sonradan zincir çekeceğiz. Bunu videonun ilerleyen aşamalarında göstereceğim zaten size. Şimdi çanta sapınız istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün arkadaşlar. Dediğim gibi ben 60 santim olarak ördüm. Ardından tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar çantanın boyu istediğim miktara geldi. Ben diğer çanta sapını 60 santim olarak yaptığım için bunu da yine 60 santim olarak yaptım. Bakın hemen son sık iğneyi birlikte yapalım istiyorum. Bakın arkadaşlar son sık iğnenin içerisine girip sık iğnenizi yaptıktan sonra bakın sık iğne sırasıyla bitiriyorsunuz. Bir de arkadaşlar bakın sık iğne yaptığınız yüzey örgünüzün yani çanta sapınızın düz yüzeyi bunu unutmayın. Zaten bakın iki yüzey birbirinden farklılık arz ediyor. Bakın ters yüzeyde sık iğnelerin bombesi daha basık, düz yüzeyde daha kabarık duruyor. Bu şekilde de ayırt edebilirsiniz. Şayet ayırt edemezseniz arkadaşlar sık iğneyi yaptığınız sırada size dönük olan taraf çantanızın sapının düz yüzeyi. Şimdi arkadaşlar bakın en son sık iğnenizi yaptıktan sonra çanta sapınızı dikebileceğiniz kadar bir miktar ipi bırakın. Ardından ipinizi kesebilirsiniz. Ve şu şekilde ipinizi çekip çıkarın. Şimdi hemen bir birlikte çanta sapını yine ölçelim istiyorum. Ben 60 santim olarak ölçmüştüm zaten. Bir sizinle de ölçmek istiyorum. Bu arada bir mikrofonumu kontrol edeyim. Evet. Şimdi bakın hemen bir çanta sapımızı birlikte ölçelim. Bakın arkadaşlar 60 hatta 61 santime denk gelmiş benim çantamın sapı. Sizler bu miktarı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz yahut kısa tutabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Başlangıçta eee, güçlendirilmiş zincirimizi yaparken hatırlarsanız her 10 santimlik çanta sapı için 50 santim ip kuyruk olarak bırakın demiştim. Şimdi bakın bu kuyruk olarak bıraktığımız ip tabii ben çanta sapımızı 60 santim olarak
yaptığım için ben yaklaşık, 300 santim yani 3 metre olarak bıraktım. Şimdi bakın bunu öncelikle bir, şöyle iğneye geçireceğim. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, bakın bizim zincir yapacağımız kısım, çanta sapının bu kısmı. Bakın diğer kısım zaten şöyle yakından göstereyim size. Bakın diğer kısımda, diğer kenarda zaten gayet düzgün bir, zincir deseni var. Bu tarafta, zincir deseni olmadığı için buraya bir zincir yapacağım. Şimdi bakın bunun için arkadaşlar bakın örgünün, çanta sapının ters tarafından ipinizi öncelikle diğer tarafa doğru yürütün ki çünkü, zincirimizi oraya yapacağız. Dolayısıyla bakın bir İpimizi yürütelim. Evet. Ardından iğnenizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü iğneyle işimiz bu aşamada olmayacak. Tamamen tığla devam edeceğiz. Bakın yine ipinizi, rafyanızı şu şekilde açmayı lütfen unutmayın. Bakın şöyle bir miktar açayım. Ben daha sonra bu ipi açmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın ilk yapacağınız şey şuradaki köşe noktadan, bakın hemen şuradaki bir noktadan öncelikle bir tığınızı geçirin. Şuradaki en alt noktadan tığınızı geçirin arkadaşlar. Buradan şu şekilde önce bir ilmek oluşturun. Ardından bir adet zincirinizi çekin. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın kenar kısımda şöyle her, sık iğnenin olduğu sırada bakın kenarda şu şekilde 2 adet ipler görünüyor. Biz bu iplerin altta olanına batacağız. Yani her sıradaki altta olan şu, yassı enlemesine olan ipin içerisinden batarak zincirimizi çekeceğiz. Ardından bakın bir üstteki yine aynı sıraya ait olduğundan bir üsttekine atlayacağız. Bir sonrakine geçeceğiz. Yani her sıranın şu ilk ipine batmak suretiyle dolayısıyla zincirimizi yapacağız. Şimdi bakın bir adet zincirimizi çektik. Ardından bakın az önce göstermiş olduğum ilk zincirin içerisinden şu şekilde tığınızı geçirin. Şöyle bir adet zincirinizi çekin. Şöyle yapamadım arkadaşlar, çok pardon. Bakın bir adet zincirinizi çekin. Ardından tığınızda bekleyen ilmekten bunu kaydırın. Bakın bir sonraki sıranın alttaki ipinin içerisine giriyorum. Bir adet buradan ilmek alıyorum. Bu ilmeği bir miktar uzatın ki arkadaşlar kasma yapmasın. Ardından tığınızda bekleyen ipinizden, ilmeğinizden kaydırın. Çok sıkı yapmayın arkadaşlar, kasma yapmasın. Bakın hemen bir sonraki sıradaki alttaki ipin içerisinden geçiyorum. Burada bakın tığımdaki ip bir miktar gevşek. Ardından buradan bir adet ilmek alıyorum ve almış olduğum ilmeği tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Hemen bir tane daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın sıradaki sıranın alttaki ipi, bu ip arkadaşlar hemen bunun içerisinden geçiyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Ardından almış olduğum ilmeği tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Şimdi yaptığım kadarıyla arkadaşlar bir size göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde kenarda, zincirler oluşacak. Bu şekilde devam ederek tüm çanta sapınız boyunca zincirinizi yapın. Bu arada arkadaşlar bakın zinciri çanta sapının düz yüzeyine yapıyoruz. Ters yüzeyine değil. Bu konuda yeniden bir hatırlatma yapayım. Zaten bakın ters yüzeyini çevirdiğinizde, enine olan çizgiler görünmüyor. Bakın enine olan çizgiler zaten düz yüzeyde görünüyor. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, sonuna kadar tüm çanta sapınız boyunca, bu şekilde zincir, 1 adet, ilmek alıp tığınızda bekleyen ilmekten kaydırmak suretiyle, zincirinizi oluşturun. Ardından tekrar görüşelim.